Merhaba arkadaşlar, Yazılım Hani YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Kali Linux'un nasıl sanal makineye kurulacağını göstereceğiz. Bu 2022 yılının videosu, güncel haliyle. Herhangi bir kaynaklara bakmadım. Bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce sizin sanal makineye kuracağınız için VirtualBox uygulamasına ihtiyacınız var. Bunu Oracle'ın kendi sitesinde giriş yaparak indirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Download dediğinizde burada bize dokümantasyonunu veriyor. Şurada arkadaşlar hangi platformlar için indireceğinizi soruyor. Şurada Windows kullanan Windows, diğer işletim sistemleri için diğerlerini indirebilirsiniz. Bunu indirdikten sonra kurduktan sonra şu şekilde bir sanal makine karşınıza çıkacak. Daha sonra onu aktaracağız tabii ki Kali Linux'u. Bu videoyu izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Kali Linux'u da indirmek için şu şekilde kendi sitesine gireceğiz. Burada hangi platform için indireceğimizi soruyor. Bunu USB için de kurabiliyoruz. Mesela Bulut için kurabiliyoruz. Sonra Docker gibi konteynerler için de kurabiliyoruz. Mobil için bile ne var yani. Ama biz sanal makine için kuracağımız için gördüğünüz üzere oraya tıklıyoruz. Sitelerini bayağı geliştirdiler. VMware mi VirtualBox mı bunu seçiyoruz. Buna bastığımız zaman direkt iniyor zaten. Şöyle VirtualBox'tan arkadaşlar dosya kısmına basıyoruz, tamam mı? Eğer ISO olarak indirmişseniz ekle kısmını kullanacaksınız. Ama biz OVA uzantılı hazır kurulu bir cihaz indirdiğimiz için cihazı içeri aktara kullanacağız. Buradan tıklıyoruz cihazı içeri aktara. Nereden aktaracağız? Yerel dosya sisteminden şu 3 noktaya basıyoruz yanındakine. Daha sonra dosyanın kurulu olduğu yeri buluyoruz. Sanal makine klasöründe kurulu. Evet, burayı tamam dedik. İleri diyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Root şifresi. Yani giriş kısmı ne, onu bilmemiz gerekiyor. O da genelde zaten ya root olur ya da kali olur. Kabul et diyeceğiz. İçe aktarıyor. Zaten şurada ne kadar dosya boyutu olduğu, ne kadar disk boyutu olduğu, RAM kullanımı ne kadar olduğu yazıyor. Bunları elinizde ayarlayabilirsiniz. Bu işlem biraz uzun sürecek. İşlem tamamlandıktan sonra videoya devam ederiz arkadaşlar. Makinenin içe aktarma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şöyle başlat diyeceğiz ve giriş yapacağız bakalım. Kurulum işlemini tamamladık arkadaşlar. Şimdiden bir açtık. Yeniden açarken şu şekilde biraz bekliyoruz. Şu mavi işaret olunca arkadaşlar evet arkadaşlar, açıldı makinemiz. Login ekranında İngilizce olabilir sizin bunlar. Ben bunu dil değiştirme komutuyla değiştirdiğim için. Şimdi burada bize varsayılan olarak şey geliyor. Kullanıcı adı ve şifre Kali olarak geliyor. Bunları değiştirebilirsiniz de, sorun yok. Bunların komutunu da yazarım zaten alta. Oturum aç butonuna bastığımızda giriş yapıyoruz. Giriş yapalım bir. Bakalım. Şu şekilde girişimizi yaptık arkadaşlar. Bizi bu şekilde Türkçe bir arayüz karşıladı. Çünkü biz dili değiştirdik malum. Onun dışında tamamdır yani. Dili Türkçe yapabilmemiz için arkadaşlar şu komutu kullanıyoruz. dpkg eksi reconfigure locales. Enter'a bastık mı? Ama bunun için sudo komutu istiyor. Su. Bu password portu şifreyi değiştirmeyi de göstereceğim size arkadaşlar. Daha yeni Türkçe dil yaptığımız için i'ya bastım yanlışlıkla. Buradan yukarıya basıp önceki komutlara geri dönebiliyorsunuz ama yönetici izninde çalıştırdığınız komutlar
Diğer tarafta çalıştırdığınız komutlar burada işlemiyor. O yüzden dolayı tekrar komut yazıyoruz. Şöyle configure locales enter diyoruz ve karşımıza dil değiştirme ekranı geliyor arkadaşlar. Bunu biraz açalım şöyle ekranı. Gördüğünüz gibi burada enter'a basıyoruz. Buradan arkadaşlar TR'yi seçeceğiz. UTF-8'i seçeceğiz. Aşağıya kaydırıyoruz. Yukarı aşağı şeyleri ok tuşlarıyla değiştirebiliyoruz. Yani yukarı aşağı gidebiliyoruz. Buradan buluyoruz Türkçeyi. Şöyle geçtik mi? OPRST. Evet, şurada TR UTF-8 TR. Aynen bu. Bu dili seçiyoruz. Şimdi dilimizde Türkçe olmuş olması gerekiyor. Neden olmadı? Çünkü yeniden başlatmamız gerekiyor sanırım. Evet. Çünkü burada gördüğünüz üzere UTF-8'e diliniz değiştirildi diyor yani. Video ekran çözünürlüğü çok düşük gelmişse arkadaşlar terminalde bunu değiştirebiliyorsunuz. Terminali açıp terminale xrand.r yazarsanız size de ekranın desteklediği ekran çözünürlüklerini gösterir cihazınızın. Buradan size önerim 60 Hz 60 Hz 70 Hz 70. Buradan ona göre seçiminizi yapmanız, yoksa hata verebilir makine. Buradan ben seçimimi şöyle -s yazıyoruz. 1280'i 1024 yazıyoruz. Yazıyorum yani. Enter'a bastığınızda şu şekilde ekran çözünürlüğünüz değişiyor. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir terminal açacağız. Bunun için kısa yolu gösteriyorum. Ctrl Alt T'ye basarsanız yeni bir komut terminal açılır. Bu terminalde arkadaşlar biz basit şeyler yazabiliriz. Bunlardan en basiti mesela ben kimim diye yazdığınızda kullanıcı adınızı sorar. Ardından username yazdığınızda ise cihazınızın adını sorar. Bundan sonra ana komut olan sudo var. Buna yönetici izni diyoruz. Şu şekilde şifrenizi yazdığınızda direkt sizi yönetici olarak çalıştırır. Ardından terminali temizlemek için clear komutunu kullanıyoruz. Bundan sonra da terminali kapatmak için ise exit komutunu kullanıyoruz. Tabii ki ilk önce yöneticiden çıkıyor bu şekilde. Bundan sonra arkadaşlar en son şifre değiştirme işlemini gösterelim. Burada sudo yazdıktan sonra passwd yazdığınızda arkadaşlar size yeni şifrenizi oluşturmak için eski şifrenizi, ardından da yeni şifrenizi sorar. Hatalı giriş yaparsanız üzgünüm, yeniden deneyin der tabi. Bu şekilde arkadaşlar basit komutlar. Şurada bir dakika, şu şekilde şuraya bastığınızda isterseniz kullanıcı değiştirebiliyorsunuz, kapatıp açabiliyorsunuz falan. İngilizce'de de pek bir fark yok. Şu şekilde de uykuya alabiliyorsunuz yani. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.